Ben Doktor Fatih Karagüzel, radyoloji uzmanıyım. 2012 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2013'ten beri önce radyoloji asistanı, daha sonra da radyoloji uzmanı olarak mesleğime devam ediyorum. Bugün sizlere öncelikle dünyada biliyorsunuzdur en yaygın görülen kanserlerden biri kadınlarda meme kanseri ve meme kanserinin erkenden teşhisini koymak gerçekten de çok değerli. Bunun için meme kanserinin taramasından bahsetmek istiyorum. Radyolojide tabii ki birçok farklı modalite var ama meme kanserinin özellikle taramasında bizim için altın standart seçeneğimiz mamografik inceleme. Bundan birazcık bahsetmek istiyorum. Mamografi bizim için çok değerli bir yöntem. Tanısal mamografi ve tarama mamografisi var. Tanısal mamografi 25 yaşından itibaren hastanın indikasyonu, yani ihtiyacı olursa her yaşta her şartta çekilebiliyor. Ama tarama yöntemi olarak meme kanserinin taraması için kullanılan mamografi ise 40 yaşından itibaren çekilir. Burada biz hastalarımızı tarama yaparken düşük riskli, orta riskli ve yüksek riskli olmak üzere 3 gruba ayırıyoruz. Bunlardan ayrıca tek tek bahsetmek de istiyorum. Öncelikle düşük riskli hasta grubu. Düşük riskli hasta grubundan kastettiğim şu: yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski %15'ten daha az olan hasta grubuna biz düşük riskli hasta grubu diyoruz. Ve düşük riskli hasta grubunda 40 yaşından sonra rutin olarak yapılan yıllık mamografik tarama kesinlikle tarama için yeterlidir. Orta riskli hasta grubunda kastettiğimiz hastanın yaşamı boyunca %15 ila 20 arasında meme kanserine yakalanma riskini kastediyoruz. Burada birkaç tane kriter var hastamızı orta riskli olarak kabul etmemiz için. Bunları birazcık detaylandırmak gerekirse tabii ki en önemli noktalardan biri daha öncesinde geçirilmiş bir meme kanseri hikayesinin olması. Bir de bu birazcık tıbbi bir terim olacak ama atipik duktal hiperplazi ve lobüler hiperplazi dediğimiz meme kanseri öncülü lezyonlar olduğu zaman bu hasta grubuna orta riskli olarak kabul ediyoruz ve biz bu hastalarımızı 30 yaşından itibaren rutin yıllık mamografik taramaya alıyoruz. Yoğun bir meme dokusu varsa opsiyonel olarak da mutlaka yanına ekstradan ultrason da yapıyoruz, meme ultrasonu. Yüksek risk grubu ise yaşamı boyunca %20'den fazla meme kanserine yakalanma riski taşıyan hasta grubuna biz yüksek riskli hasta grubu diyoruz. Burada da yüksek riskli hasta grubu dediğimiz hasta grubu BRCA dediğimiz bir mutasyon var. Kendisinde ya da birinci derece akrabasında BRCA mutasyonu taşıyan hastalar ve de 10 ila 30 yaş arasında toraks dediğimiz bölge, yani meme dokusunun içerdiği bölgeye radyoterapi almış hastalarımıza, farklı sebeplerden dolayı radyoterapi almış hastalarımıza çok daha erken bir şekilde tarama yapıyoruz. Mutlaka rutin dönemlerde dediğimiz şekillerde mutlaka rutin taramalarını yaptırmalarını öneriyoruz.